Seni seviyorum Nakupenda diyorsunuz, arka arkaya aynı şeyi söylemiş oluyorsunuz. Çünkü adanın ismi zaten seni seviyorum anlamına geliyor Swahili dilinde. Beni şu anda kameraya çeken arkadaş sürekli gidiyor. Mikrofonum olmadığı için ben de ona doğru yaklaşıyorum. O yüzden mikrofonum yok. Ses gelmeyebilir. Benim suçum yok. Buradaki sevgili Nakupendalı arkadaşım sayesinde. Tam da denizin ortasında bir yerlerde Erkut'la geziyoruz. Okyanusta başlıyoruz, denizde başlıyoruz. Nerede başlıyoruz? Tam da Zanzibar City Stone Town'un limanında balıkçıların ve tur teknelerin olduğu yerdeyiz. Şimdi buradan 2 tane adaya gideceğiz. Bugün tur günü yapalım dedik. 2 tane adaya gideceğiz. Detaylarını sonra anlatacağım size. Ve hemen videonun altına da sizler için hem Keşfet TV'de hem de videonun altına gerekli irtibat numaralarını da vereceğim. Hemen şuralardan okursunuz. Hadi bakalım, denize açılalım. This is my captain, Ali, Jack Sparrow, Ali. We are on the way to Nakupenda Beach. Nakupenda Beach'e gideceğiz birlikte, Ali ile birlikte. Ali from Zanzibar, Stone Town, yeah. Ya Stone Town'u buralı Ali ve buranın bütün sularının her konusunu, her detayını biliyor. Onunla birlikte güven içinde inşallah gideceğiz. Bugün hava biraz dalgalı ve biraz da rüzgarlı. Hadi bakalım. Şimdi sesim ne kadar geliyor bilmiyorum. Rüzgar var çünkü. Almıyorsa da yapacak bir şey yok. Ama elimle şurayı tutmaya çalışıyorum. Nakupenda Adası'na gidiyoruz ilk olarak. Nakupenda Adası denizin ortasında bir kum yığını. Tam bir ıssız ada. Buraya gelenler bilecektir. Ama gelmeyenler için gerçekten güzel bir görüntü. Bakın şimdi göstereceğim size ve onun üzerine çıkacağız. Biraz kalacağız, ziyaret edeceğiz. Nakupenda hakkında bilgileri de orada anlatayım. Evet, denizin ortasındaki kum yığınına, ıssız adaya geldik. Nakupenda veya Sandbank olarak biliniyor. Kum bankası diyelim açılımın adı. Nefis bir rengi var. Şimdi bir karaya çıkalım, orada yeniden konuşalım. Şu anda denizin ortasında bir adadayım. Bir kum yığını. Zanzibar'ın başkenti Stone Town'un tam karşısında sayılırız. Yaklaşık 5-6 kilometre uzaklıkta bir kum yığınının bir ıssız adanın üzerindeyim. O kadar enteresan bir his ki bu. Zaten ada çok enteresan. Çünkü bu kum yığını ada normal şartlarda her gün burada değil. Kimi zaman yok oluyor. Tabii ki gelgitten dolayı yok oluyor. Nakupenda Swahili dilinde, Tanzanya'nın Swahili dilinde seni seviyorum demek. Seni seviyorum adası. Çok da romantik bir ada. Yapılan birçok değerlendirmede dünyanın en iyi 100 sahilinden, denize girilebilecek kumsalından biri olarak seçilmiş ki bence de öyle. Nefis bir turkuaz su var. Hemen arkamda bulunan ya da biraz önce gördüğünüz teknelerle geliyorsunuz buraya. İsterseniz sadece Nakupenda'yı, isterseniz onunla birlikte bazı diğer adaları da ziyaret edebiliyorsunuz. Bu sizin tekneyle anlaşmanıza bağlı. Umarım çok fazla rüzgar gelmiyordur, rüzgar sesi gelmiyordur da benim sesim duyuluyordur diye umut ediyorum. Ve Nakupenda'da akşamları bu ada tamamen yok oluyor.
birçok akşam yok oluyor. Haftada 4 gün tamamen yok olduğunu söyledi kaptanımız da. Akşam bakarsanız burada balık tutmaya gelenler, buradan bir şeyler toplamaya gelenleri görebilirsiniz dedi. Yine Nakupenda kumsalının diyeyim, aslında bu kum yığınının burada adlandırıldığı diğer isim de Sandbank, yine kum bankası olarak adlandırılıyor. Ada bir ucundan bir ucuna sadece bu kadar. Bakın arkamda görüyorsunuz. Ve bir kum yığını, bir ıssız adanın üzerindeyiz. Kendimi Karayip Korsanları'ndaki Jack Sparrow gibi hissediyorum şu anda. Nakupenda'ya geldiğinizde burada kimsenin olmamasını istiyorsanız adaya sabah saatlerinde gelmelisiniz. Sabah saatlerinde eğer birkaç ada turu alıyorsanız, birkaç adayı ziyaret edecekseniz tekneyle birlikte sabah saatlerinde çok fazla kimse olmuyor adada. Ve bu çok fazla kimse olmadığında adayı ziyaret etmek çok daha keyifli bir hale geliyor. Nakupenda'da Seni Seviyorum adasında, Nakupenda'da ne yapabilirsiniz? Normal saatlerde, öğlen saatlerinde gelirseniz burada yemek yiyebileceğiniz, bir şeyler satan, mangal yapan, barbekü yapan insanlar var. Izgara balık vesaire yiyebilirsiniz. Ama şu anda kimse yok. Kimsecikler yok. Ve muhtemelen de benim sesimi şu anda rüzgardan dolayı duymuyorsunuz. Şöyle eğileyim ben. Nakupenda adasının şu anda kimsenin olmadığı noktasında ben kum yığınının tepesindeyim. Bakın şu açıdan bakıldığında, hemen gösteriyorum. Bakın bu açıdan bakıldığında hiçbir şey gözükmemesine rağmen sanki bir tepe var. Karşıya doğru kalktığımızda deniz hemen karşısında. Downtown'a geldiğinizde Nakupenda'yı görmeden asla buradan gitmeyin. Şimdi gerçek bir ıssızada deneyimini Nakupenda sahilinde yaşıyoruz. Yerler beyaz yengeç dolu. Harika hayvanlar. Karayip Korsanları'nı seyredenler varsa bu beyaz yengeçlerin gemiyi hareket ettirdiği bir rüya sahnesi var. Rüya mıydı tam da hatırlamıyorum. Biraz sonra beyaz yengeçlerden görürsem çok hızlı hareket ediyorlar, yakalayamıyorum. Onları da gösteririm. Arkadaşlar nefis bir yer burası. Denizin ortasında ıssız bir yerdesiniz ve gerçek anlamda ıssız ada deneyimini hissediyorsunuz burada. Her ne kadar etraftan bazı uzak bölgelerden tekneler, gemiler geçse de denizin ortasında bir kum yığının üzerinde olmak. Hatta gördüğünüz gibi bakın burası dolmaya başlamış. Şu taraf gelgitle birlikte bu kum yığını akşam saatlerinde yok oluyor. Ertesi gün yeniden çıkıyor ve yeniden Nakupenda böyle tamamen temizlenmiş, hiçbir ayak izi olmamış şekilde ortaya çıkıyor. Biz de tam o sırada geldik zaten. İlk ayak izlerini biz bırakıyoruz Nakupenda'ya. Ada gitgide küçülüyor. Belirli bir saatten sonra bakın şu uca kadar gidiyormuş normalde. Sular yükselmeye başlıyor ve geriye doğru küçülmeye devam ediyor. Ben de şu anda adanın yavaş yavaş su altında kalmaya başlayan kısmındayım. Hala yürüyorum. Adanın en ucundayım şu anda. Bu ada şuraya kadar devam ediyor, kumsal kısmı. Ve gördüğünüz gibi sular yükselmeye başlamış. Bu gelenler aslında dalgadan çok suların yükselmesiyle oluşan hareketler. Aynı örtü yarın sabah saatlerinde yeniden çekiliyor. İşte size Nakupenda. Bir uçtan bir uca yaklaşık olarak 100 metre falan değilmiş. 500-600 metreden fazla olabilir. Bayağıdır yürüdüm. Küçük gözüküyor. Şu anda gelenler var bizim grubumuzun dışında. Yavaş yavaş ada hareketlenecek. Öğlen saatlerinde burada bazı tezgahlar, çadırlar da kuruluyor dediğim gibi. Orada satış yapan balıkçılar vesaire oluyor. Tekneler de gelmeye devam ediyor. Biz erken bir saatte geldik. Bu da bir bilen işi oldu tabii. Şimdi denize girince böyle mayolu çıktım. Ama nefis bir hava var. Güzel bir hava yakaladı bizi. Şu anda adaya çıkmak üzereyim. Şuradan şöyle yürüyorum. Anlayacağınız. Tam da denizin ortasında bir yerlerde Erkut'la geziyoruz.
da en geyik şeylerden bir tanesini yapayım. Buraya gelen herhalde her Türk o espri yapıyordur ama galiba kamerada gözükmüyor olabilirim ben şu anda. Kafam tam gözüküyor mu? Tam bilmiyorum. Bir arkadaştan rica ettim. Kendisi buranın yerlisi. O yüzden o da beni anlamıyor şu anda. Böyle garip garip şeyler de olabiliyor. Sesim de gelmeyebilir ama şöyle bir şey söyleyeyim. Sanki hala benim kafam çekmiyor gibi. Ama problem değil. Buradaki en geyik espriyi yapıyorum. Issızada'da yanınıza alınacak 3 şeyi belirlemeden gelmeyin buraya. Beni şu anda kameraya çeken arkadaş sürekli gidiyor. Mikrofonum olmadığı için ben de ona doğru yaklaşıyorum. O yüzden mikrofonum yok. Ses gelmeyebilir. Benim suçum yok. Buradaki sevgili Nakupendalı arkadaşım sayesinde bunu gerçekleştiriyoruz. Issızada'da yanınıza alınacak 3 şey nedir? Dediğim gibi şimdi Nakupenda adası kalabalıklaşmaya başladı. İşte belli bir saatten sonra gelirseniz Nakupenda'da böyle standlar kuruluyor. Şimdi tentenin altına oturacak yer vesaire yapacaklar. Ve bir takım satışlar yapıyorlar. Yiyecek, içecek vesaire. Yine bu tarafta da yine kurulmaya başladı. Yani ipucu, buradaki ipucumuz buraya erken saatte gelinmesi. İşte bizim kaptanımız Ali şu anda tekneyi yanaştıracak. Burası belli bir saatten sonra kalabalıklaşıyor. Biz de tadını çıkardık madem. Şimdi diğer adaya, yani Prison Island, hapishane adasına gidelim. Oradaki kocaman kocaman kaplumbağaları görelim. Şimdi ben de artık biraz denize gireyim. Adayı yeterince keşfettik zaten, 500 metrelik bir kum yığını. Kum Bankası adası, Nakupenda, seni seviyorum adası, Zanzibar'dan sevgiler.